Evet arkadaşlar, bugün Nux Mighty Space'i ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz ama öncesinde kısa bir demo. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Nux Mighty Space bütün gitarlar için amfi görevini üstlenebiliyor. Hem akustik gitarınız, hem bas gitarınız, hem elektro gitarınız içerisinde amfi modellemeleri ve kabin simülasyonları mevcut. Ayrıca çok kaliteli ve harika bir Bluetooth hoparlör ve içerisinde ses kartı özellikleri de mevcut. Böylelikle çok güzel profesyonel kayıtlar yapabilirsiniz. Ayrıca monitör almanıza gerek yok. Kendisini bir monitör olarak kullanabilirsiniz. Looper özelliğini gördünüz. Ayrıca fuzz switch ile kontrol edilebiliyor. Tonlar arasındaki geçişleri de sağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla kendisiyle sahneye de çıkabiliyorsunuz. Eğer üzerindeki hoparlör yetmezse speaker out'u da var. Kabinlere bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Şarj olabilmesi, bataryası olması, dahili wireless adaptörü olması bu cihazı harika mobil bir cihaz haline getiriyor. Eğer imkanınız varsa harika bir başlangıç amfisi olur. Sadece bir ürün alarak birçok probleminizi çözmüş olursunuz. Eğer ileri seviye bir gitaristseniz bu sizin için harika bir tatil amfisi, egzersiz amfisi, mobil çözüm sunan bir amfi olabilir. Evet, bu amfinin ön tanıtımını daha önce yapmıştık. Kutu açılışı ve ön tanıtımı merak ediyorsanız kartlar bölümüne bırakıyorum. Bu ürünü bize gönderen Can Göz Müziğe çok teşekkür ediyoruz. Ürünün mağaza bağlantısını açıklamalar kısmına bırakıyorum. Evet dostlarım, sizi daha fazla bekletmek istemiyorum. Fabrika tonlarını test ederek ayrıntılı incelememize başlıyoruz. Arkadaşlar, bu cihaz cep telefonundan ve bilgisayardan kontrol edilebiliyor. Bilgisayardan kontrol edebilmeniz için tabii ki Type-C girişiyle USB'den bilgisayarınıza bağlamanız lazım. Cep telefonunda ise bir aplikasyon var. Bunların çok detaylı incelemesine ve bu programı kullanmayı, aplikasyonu kullanmayı aslında daha önce anlatmıştık. Bunları nerede anlattık? Bir kulaklık amfisi olan Nux Mighty Plug Pro'da. Çünkü birebir aynı sistemle işliyor. Bir daha programı anlatmanın üzerinden geçmek istemiyorum. Ton yazmayı ayrıntılı olarak incelemek istiyorsanız kartlar bölümüne bırakıyorum. Nux Mighty Plug Pro videosunu inceleyebilirsiniz. Cihazı fabrika ayarlarına aldım ve içerisinde 7 tane preset bulunuyor. Bu presetleri sırasıyla test edeceğiz ve mikrofondan aldığım sesleri size dinleteceğim. Fakat USB'den bağladığımız için direkt olarak bilgisayardan kayıt da alabiliriz. Wireless adaptörümü kullanacağım. Adaptörümü aktif hale getirebilmek için üzerindeki düğmeye basıyorum. Yeşil oldu. Ayrıca cihaz üzerindeki wireless tuşuna da basılı tutmam gerekiyor. İkisi de yeşil olduğu zaman şu an aralarında bir bağlantı var. Sessize almak istiyorsam üzerindeki tuşa basıyorum. Kırmızı oluyor ve gürültü çıkartmadan bağlıyorum ve yeniden düğmeye basarak aktif ediyorum. Şu an cihazdan ses alabiliyoruz. Evet, öncelikle ilk presetten başlayalım. Yeşil preset. Buradan presetleri değiştirdiğimizde cihazın üzerinde renklerin değiştiğini görüyoruz preset tuşu üzerinde. Cihazın üzerinden de bastığımızda bilgisayarın üzerinden farklı presetlere geçebildiğimizi görebiliyoruz. Yani bağlı olduğu zaman cep telefonu, bilgisayar, birisinde yaptığımız ayar direkt olarak diğeri üzerinde de görünüyor. İlk presetimizde Just Clean varmış amfide. Kompresörümüz açıkmış. Kabin simülasyonumuzda yine Just Clean'in kabini var ve reverb'ümüz açık. Spring Reverb açıkmış. Bu amfi modellemelerinin ne olduğunu size fotoğraf halinde göstereceğim. Çalalım bakalım.
harika bir clean sound var. İkinci presete geçiyorum. Burada amfide bir Vox kullanmışlar. A30. 2x12 bir kabinimiz var. Efektlerde Morning Drive var. Delay açık. Tape Echo eski bir delay'i kullanmışlar. Reverb'lerde ise Room Reverb açık. Çalalım bakalım. Az drive'lı crunch bir ton zannedersem. Mesela bu ton bana birazcık boğuk geldi ve cihaz üzerinden mesela bunu tizleştirebilirim. Program üzerinden de değiştiğini görüyorsunuz. Evet, ton biraz daha açıldı şu an. Bazı amfilerde özel ayarlar var. Mesela burada cut var. Presence tuşu o özel ayar yerine geçebiliyor. Cut'ı da açayım. Evet, şu an bence çok daha güzel tınladı. Üçüncü presete geçelim. Amfi olarak Brit 800 var. Yani Marshall GCM 800. Ve yine bir Marshall 1960 4x12 kabin kullanılmış. Bu arada bir sürü kabin simülasyonumuz var. Ve ayrıca kendimiz de impulse response'lar yükleyebiliyoruz dışarıdan. Efekt olarak booster açılmış. Noise gate'imiz var. Zamansal efekte kullanılmamış bu tonda. Bir ritim tonu diye tahmin ediyorum. Harika. Bunu whole reverb yapıp delay'ini açıp bir pan delay seçelim. Efekt olarak da tüp screamer'a geçiş yapalım. Drive'ını birazcık arttıralım. Bakalım nasıl bir ton elde edeceğiz. Biraz daha bir solo tonu elde etmiş olduk mesela 3. presetten. 4. presete geçelim. Burada Dual Rectifier Mesa Boogie var. Kabinde de Mesa Boogie'nin kabini 4x12 kabini kullanmış. Reverb açık. Dump Reverb seçilmiş. Bu arada Shimmer ve Dump gibi farklı reverb seçenekleri de var. Delay'de de Pan Delay var. Bu direkt biraz daha solo tonu olduğunu düşünüyorum. Direkt solo çalalım. Arkadaşlar direkt sahnede kullanabileceğim kalitede bir solo tonu duyuyorum ben şu an. 5. presete geçiyorum. Evet, 5. presetteyiz. Burada Dr. Z amfileri var. Onun Mr. Z38 diye çevirmişler. Clean bir ton. Kompresörümüz açık. Stüdyo kompresör var. Reverb'de Shimmer var. Shimmer çok güzel bir reverb. Şimdi duyacaksınız. Modulation Delay var. Yani modülasyona bayağı yüklenen bir ton herhalde. Deneyelim. Shimmer'a bayılıyorum gerçekten. Çok güzel bir ton olmuş. 6. presete geçiyorum. Burada amfide super reverb var kabiniyle beraber. Kompresörümüz Rose kompresör. Kırmızı kompresörümüz açık. Analog delay ve whole reverb var. Mikrofona ne kadar yansıyor bilmiyorum ama reverb'in de delay'in şu ortamda bana yarattığı hissiyatı almanızı isterdim. Stereo kabin olduğu için ikisi böyle dengeli, o reverb'ü ve delay'i çok güzel iletiyorlar dışarıya. Çok başarılı, clean bir sound olmuş. Şimdi 7'ye geçelim. 7'de dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. ER önde, amfi sonrada. Şimdi amfiye baktığımızda Stageman diye bir şey yazıyor. Bu Stageman arkadaşlar Nuex'in kendi akustik gitar amfileri. Onun modellemesini koymuşlar. Ön kısımda da MD45 var. Şu arkadaşlar ER'ların içerisinde sonda gördüğünüz G Hybrid, G Hybrid, G J15, MDC45. Bunlar arkadaşlar akustik gitar
impulse response'ları. Şimdi bizim gitar sound'umuzu ilk önce akustik gitar sound'una benzetecek. Daha sonra da o amfiye yollayacak. Deneyelim bakalım. Farklı bir model seçelim. G Hybrid'i seçiyorum. Bir de diğerini deneyelim. G J15. Fakat siz bunu kendi akustik gitarınızı bağlayarak da yapabilirsiniz. Elektro gitarınızı akustik simülasyonu gibi de kullanabilirsiniz. Bir de akustik gitarıma bağlayayım. Şimdi burada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bunların arasından hoşunuza gideni deneyebilirsiniz. Ya da yarı tamamen kaldırabilirsiniz. Çünkü siz zaten akustik gitar sesini cihaza yolluyorsunuz ve akustik gitar amfisini sadece açık bırakabilirsiniz. Dilerseniz kendi gitarınızın akustik sound'unu kullanırsınız. Dilerseniz buradan impulse response'ları açıp G dedikleri Gibson olması lazım. M dediği de Martin'in simülasyonu olması lazım. Bunları üzerine de ekleyip güzel akustik gitar sound'ları elde edebilirsiniz. Şimdi dilerseniz bir de bas gitarı nasıl bağlayacağımızı size göstereyim. Birinci presetimize geri gelelim. Burada amfiyi, bas amfilerinden bir tanesini seçmemiz lazım. İki tane bas amfisi var. AGL ve MLD. AGL'yi seçip deneyelim. Kendi kabinini de zaten yerleştirdi. Bir de MLD'yi seçelim. Fakat kabin olarak daha fazla seçeneğimiz var. Mesela Baska'yı seçelim kabin olarak. Yani kısacası bas gitar içinde son derece güzel bir amfi. Küçük boyutlarına rağmen bas frekansları çok güzel bir şekilde evin içerisinde en azından bana duyurabiliyor. Bas gitaristler için harika bir egzersiz amfisi olabilir. Evet, cihazın yanında bir de foot switch geliyor arkadaşlar ve bu foot switch'i cihazın arkasında iki tane yere bağlayabiliyoruz. Bir tanesi looper'ı kontrol etmek için, bir tanesi de kanalları değiştirmek için. Sahnede kullanacaksınız eğer kanalları değiştirerek kullanmanızı öneririm. Ama sokak müzisyenliği yapacaksanız mesela bunu looper'da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda iki tane bundan bir tane daha satın alırsanız aynı anda ikisini birden bağlayıp hem looper özelliği hem kanal değiştirme özelliğini de aynı anda kullanabilirsiniz. Şu an kanal değiştirme özelliğinde ve bastığımda gördüğünüz gibi farklı kanallar arasında geçiş yapıyor. Mesela 3 tane ton belirlediniz kendinize. Buradan 2'yi, 3'ü, 5'i ve 7'yi kaldırıyorum ve şu an foot switch'ler ile sadece 1, 4 ve 6 arasında geçiş yapabiliyorum. Ve mesela sahnede kullanacağınız 3 tane tonu ayarlarsınız. Çok rahat bir şekilde bu tonlar arasında geçiş yapıp sahnenizi verebilirsiniz. Ya da foot switch'i diğer kısma bağlıyorum. Bu da davulu açıp kapama, looper'ı başlatıp kapatma, o işlevlere yarıyor. B'ye bastığım zaman davul çalmaya başlıyor. Ve bir daha bastığımda kapatabiliyorum. Şöyle bir özelliği de var arkadaşlar. Davulu başlattınız ve davul çalarken arka arkaya basmaya başladınız. Tap tempo da yapabiliyorsunuz. Bakın. Sonra bir süre beklettikten sonra bir daha basarsanız durdurabiliyorsunuz. Son derece güzel bir özellik olmuş. Hem davulu başlatma hem de davulun hızını belirlemek için. Looper başlatmak içinse diğer tuşa basıyorsunuz. Kayda giriyor. Yanıp sönüyor zaten şu an bilgisayar üzerinden. Ve bir daha bastınız, çalmaya başladı. Üzerine kayıt yapacaksanız bir daha basıyorsunuz ve duplicate yapıyor. Bastım,
2 tane üzerine duplicate yapılmış halde çalmaya başladı. Buna basılı tutarsam undo yaptı ve duplicate yaptığımız şeyi silmiş oldu. Buna 2 kere basarsam duruyor ve basılı tutarsam da yapmış olduğum bütün kayıtları siliyor arkadaşlar. Aslında Nuix'in ve başka markaların looperlarında tek tuşla kullanabileceğimiz looper özellikleri. Dilersek auto record'a da getirebiliriz ve gitarımızın sesini duyduğu anda kayda da girmesini sağlayabiliriz. Buradan davulun basını, tizini, midini istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Farklı davul türleri arasında geçiş yapabiliriz. Ayrıca Bluetooth'umuzu da bağlayabilir ve Bluetooth'tan ses yollayıp üzerine gitar da çalabiliriz. Bluetooth'tan gönderdiğiniz müziğin equalizer'ı bile mevcut arkadaşlar. Feedback yapma sorununa karşı frekansları çevirme, sessize alma gibi seçeneklerde Bluetooth ayarlarının içerisinde bulabilirsiniz. Kendi speaker'ınızın equalizer'ını da değiştirebilirsiniz, ayarlayabilirsiniz. Burada size farklı EQ ayarları yapmanız için slotlar da tanımış. Siz farklı frekansları duymak isterseniz bu ayarları buraya kaydedebilirsiniz. Güncellemelerle beraber tuner'lar da eklendi. Mighty Plug Pro'ya da tuner geldi. Buradan da tuner'a girebiliyorsunuz ve gitarınızın akordunu yapabiliyorsunuz. Şimdi dilerseniz cihazın mikrofondan değil, direkt USB'den bilgisayara bağlayıp o sesleri kaydedeyim. İçerisindeki prosesörün ürettiği sesleri direkt olarak kaydedeceğiz. Bakalım bunlar hoşunuza gidecek mi? Ayrıca farklı birkaç tane ton yazmayı denerim. Onları da size dinleteyim. Bakalım temiz kayıtta nasıl sonuçlar veriyor. İlk presetten başlıyorum. İkiye geçiyorum. Üçe geçelim. Dörde geçelim. Ve akustik gitar simülasyonuna geçelim. Bakalım ne olacak. Bir de kendimiz farklı bir ton yazmayı deneyelim. Dual Rectifier yerine DAV-H4'u seçelim. Kabin simülasyonunu da 1960 yapalım. Efektlerden Tube Screamer açıyorum. Reverb'den Hall'u seçiyorum. Delay'den Tape Echo'yu seçiyorum. Çalalım bakalım nasıl oldu. Biraz daha drive istiyorum. Amfiden gain'e yükleneceğim. Birazcık EQ'lerle oynayacağım. Hatta ekstradan EQ de verebilirim. Evet, deneyelim bakalım. Birazcık modülasyonlara bakalım neler varmış. Tremolo var mesela. Derinliğini arttıralım. Rate'ini de düşürelim. Farklı modülasyonları deneyelim. Ranger var. Bir de Phaser'a bakalım. Detone'ye bakalım.
amfi çekelim. Bu modülasyonu istersek yerini değiştirebiliyoruz. Sona atalım. Buradan bir chorus'a bakalım. Clean bir tonda. Farklı chorus tipleri de var. Bire de bakalım. Yani seçeneklerimiz sınırsız bir prosesör gibi kullanabiliyoruz. Efektlerin kendi tuşları bile var içerisinde. U-Vibe modunu değiştirdiğimizde elde ettiğimiz harika efekt. Evet, sanırsam bayağı bir açıklayıcı olmuştur. Dilerseniz kapanışa doğru geçelim. Evet dostlarım, NUX Mighty Space'i nasıl buldunuz? Bugün hem sizlere mikrofondan kayıt yaptım hem de bilgisayara bağlayıp direkt prosesörünün ürettiği sesleri size duyurmaya çalıştım. Gerçekten burada olup o hissiyatı yaşamanızı isterdim. Dışarıya çok güzel ses veriyor. Özellikle stereo efektleri çok güzel hissettiriyor kendisi. Size aynı hissiyatı ulaştırabildim mi bilmiyorum ama benim bu ürün hakkındaki düşüncelerim gerçekten çok başarılı bir ürün oldu. Hem gitara yeni başlayacak olan insanlara hem de profesyonel olan insanlara önerebileceğim bir ürün. Profesyonel insanlar mobilitelisinden kullanabilir ve bunu bir egzersiz amfisi olarak kullanabilirler. Hatta gittikleri böyle tatilde filan laptoplarına USB'den bağlayıp böyle profesyonel kayıtlar bile yapabilirler. Amatör kullanıcılar, yeni başlayanlar için de bütün her şeyi bir anda çözebilecekleri bir ürün olmuş. Hem sahne alabilecekleri hem de evde egzersiz yapabilecekleri, Iris jack'ı içerisinde, looper'ı içerisinde, backing track açarsın, üstüne çalışırsın, drum machine'i açarsın, egzersiz yaparsın. Sıkıldın mı televizyona bağla, bluetooth hoparlörü olarak film izle. Mutlaka bu aletle film izlemenizi öneririm. Bilemedin, yanında götür, sahilde müzik dinle, sokak müzisyenliği yap, tatilde yanına götür, okulda yanına götür, yurtta yanında götür. Sahne aldığın zaman foot switch'ini ton değiştirme olarak kullan. Speaker çıkışından güzel bir kabine bağlayıp onu mikrofonlat vesaire vesaire. Gerçekten her şeyi içerisinde olan harika bir ürün üretmiş NUX. Sizin düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Bu ürünü sevdiniz mi? Sahip misiniz? Sizin fikirleriniz nelerdir? Kullanım deneyimleriniz nelerdir? Böyle bir ürünü satın almak ister misiniz? Fiyat performans olarak nasıl buluyorsunuz? Düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Bu ürünü bize gönderen Can Göz Müziğe çok teşekkür ediyoruz. Mağaza bağlantısını açıklamalar kısmına bırakıyorum. Dileyenler oradan ürünü inceleyebilirler. Evet dostlarım, videoyu beğenirsek, kanala abone olursak, bildirim zilini açarsak çok mutlu olurum. Çünkü gerçekten bu tarz uzun videoları çekmek artık çok büyük emek ve zaman. Çok izlenme de almıyor. O yüzden destekleriniz çok önemli. Kanala katılırsanız, teşekkür butonunu kullanırsanız, maddi anlamda da destek olursanız çok mutlu olurum. Bu tarz içeriklerin daha fazla çekilmesine vesile olursunuz. Ayrıca sosyal ağlarımızı takip ederseniz bizi mutlu etmiş olursunuz. Instagram'dan canlı yayınlarımız, Müzikzen'den canlı yayınlarımız, TikTok'tan canlı yayınlarımız devam ediyor. Canlı yayınlarda ve yeni videolarda görüşene kadar hepiniz kendinize çok iyi bakın. Ama en önemlisi koç gibi kalın. Görüşürüz.